film Reminiscence. You're going on a journey. A journey through memory. All you have to do is follow my voice. İklim değişikliği nedeniyle deniz seviyelerinin yükselmesine neden olan gelecekte Miami'de yaşayan Nick, müşterilerini bir makineye bağlayarak onları geçmişlerine götürebilen özel bir dedektiftir. Hayatının tamamen değişmesine neden olan May ile tanıştıktan sonra onun hakkındaki gerçekleri araştırmak için yapmadığı şey kalmamaya başlar. Gizem, aşk ve bilim kurgu öğelerini taşıyan bu filmde başrollerde Hugh Jackman ve Rebecca Ferguson bulunmakta. Merak ve heyecan unsurunu yüksekte tutmayı başarmış bu film, ilginç bir hikayesi olmasının yanı sıra yavan, sıradan bir anlatıma sahip. Yönetmenliği üstlenen Lisa Joy, bu filmde önceki dizilerinde kullandığı anlatım tekniğiyle aynı tekniği kullandığından dolayı sıkıcı bir film anlatıcılığı sunmuş. Ama yine de kurmuş olduğu senaryo ve hikayenin kendisi oldukça ilgi çekici. Filmin sonunu her ne kadar beğenmesem de sinematografi ve oyunculuklar üst seviye. O yüzden bilim kurgu ve gizem hayranlarının bu filme bir bakması gerekiyor. İkinci filmimizin kendisi bir komedi. Adı Vacation Friends. What the hell is that? You said we were best friends. Yeah, it's like fucked up. What are you two doing here? Bir çift tatil için Meksika'ya gider ve burada başka bir çift ile kurdukları ve geçici zannettikleri garip arkadaşlıkları evlerine geri döndüklerinde peşlerini bırakmayan bir hal alır. Başrollerde Lil Rel Howery, Yvonne Orji, John Cena ve Meredith Hagner'ın bulunduğu macera ve komedi unsurlarını taşıyan bu film, eğer gülmek ve eğlenmek istiyorsanız doğru bir seçim olacaktır. Çünkü bunu başarıyla gerçekleştiriyor. Oyunculuklar beni mest etti. Özellikle John Cena'nın ben bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Suicide Squad filminde de Peacemaker rolünü üstlenmişti ve iyi bir iş çıkarmıştı. Şimdi bir komedi filminde de aynı işi çıkarıyor. Farklı rollerde kendini bu şekilde yetenekli, karaktere uyumlu gösterebilmesi gerçekten etkileyiciydi. Ben kendisini şahsen çok yetenekli buldum. Klişe hikayesinden dolayı komedi alanında en iyilerden biri olmamasına rağmen eğer biraz keyif arayışındaysanız, gülmek istiyorsanız kesinlikle bu filme bir şans vermelisiniz. Üçüncü film The Protege. You keep this up, you're gonna die. I just wanted to end their life. And anyone standing in my way. Efsanevi bir suikastçı tarafından küçükken kurtarılan Anna, büyüdüğünde kendisini kurtaran adam gibi çok iyi bir suikastçı olur. İlerleyen safhalarda intikam arayışına giren Anna'yı zor çatışmalar beklemektedir. Aksiyon, suç ve gerilim kategorilerinde yer alan filmin hikayesi oldukça kulağa klişe geliyor ve kendisi tam olarak da öyle. Senaryo ve film anlatıcılığı pek ilgi çekici olmadığından izleyiciyi filme bağlayamıyor ve karakterlerle bağ kurdurtamıyor. Yine batırılmış filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Filmdeki oyuncular oyunculukları ile biraz durumu kurtarmaya çalışsa da film kurtarılamamış. Yine aksiyon sahnelerini bolca bulunduran suikastçı filmi kendisi. Sırf sadece aksiyon için izlenebilir diye düşünüyorum ama genelde vakit kaybı bir film. İlla bu tür suikastçının intikamı tarzında hikayeleri sevenler elbette izleyebilir. Dördüncü filmimiz ise bir diğer suikastçı filmi olan Kate. Jesus, Kate, what happened to you? I missed. I think I was poisoned before the hit. Me. Who was the target? Artık daha fazla suikastçı filmi yapmasanız, yani tutmuyor. Bir suikastçı olan Kate kendisini zehirleyen katilinden intikamını almak için Tokyo'da sadece 24 saati vardır. Ve 24 saat içinde kendisini tahmin bile edemeyeceği bir durumda bulmaya başlar. Netflix yapımı aksiyon, macera ve suç öğelerini barındıran bu film, aksiyonu bolca bulunduran eğlenceli bir anlatıma sahip. Birds of Prey, Gunpowder Milkshake, The Protege gibi yavan bir senaryoya sahip olduğunu söylememe gerek yok. Çünkü kendisi tam da öyle. Onun dışında sinematografinin ve oyunculukların başarılı olduğunu belirtmeliyim. Zaman geçirtecek çerezlik filmlerden biri kendisi. Sadece karakterlerle bağ kuramadım, sıradan tatsız bir senaryoya sahipti. Yine de aksiyon düşkünleri için bu film bir seçenek olmalı. Ayrıca filmin Tokyo'da geçmesi de filme farklı bir renk kazandırmış. O yüzden Japon kültürü açısından da çok keyifli sahneleri vardı. Evet, filmleri yarıladık. Şimdi gelelim 5. filmimize, No Man of God. You think you're smarter than him. He'll toy with you for a little while. It is February 13th, 1986. This is Agent Bill Hagmeyer. I'm sitting with Theodore. No, Ted. I'm sitting with Ted Bundy. FBI'de araştırmacı Bill Hagmeyer ile 30'dan fazla kadının ölümüne sebep olmuş, nam salmış seri katil Ted Bundy arasında geçen, Bundy'nin son zamanlarını ele alan ve bu ikilinin arasında yaşananları konu alan bir biyografi, suç ve dram filmi. Başrollerde Elijah Wood ve Luke Kirby yer almakta. Luke Kirby'nin Ted Bundy'yi tasvir edişi oldukça etkileyici ve gerçekçi. Diğer yandan Elijah Wood yine kendisi yetenekli bir isim.
Bill Hagmaier gibi bir analistin rolünü çok iyi bir şekilde ele almış. Bu filmde Ted Bundy'nin hikayesini biraz daha derinden anlatabilirlerdi. Bundan dolayı film biraz yüzeysel kalmış. Buna rağmen seri katil, biyografi, suç temalı filmleri seven izleyicileri hayal kırıklığına uğratacağını düşünmüyorum. İzlemesi keyifli bir filmde öneririm. 6. film Rushed. After an extensive state police department investigation, all parties have found the university not liable. I've been just sitting around wallowing, and I can't do that anymore. I gotta go do something important for your brother. İrlandalı Katolik bir anne olan Barbara O'Brien, üniversiteye yeni başlamış oğlunu üniversitede yaşanmış trajik bir olayda kaybeder. Oğlunun ölümüyle hayatı tamamen değişen Barbara, olayın arkasındakileri araştırmakta kararlıdır ve intikam arayışındadır. Olayları gerçek hayat gibi işleyen bu film, dram, korku, gizem öğeleri taşımakta. Ama korku hissiyatı için söyleyebileceğim pek bir şey bulamadım. Bana göre daha çok dram ve biraz da gerilim, gizem filmiydi. Bu filmde hem senarist hem de başrol oyuncusu olan Siobhan Fallon Hogan yeteneğini gerçekten ortaya koymuş. Kendisi anne figürünü çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Anlatım ara sıra sıksa da bazı sahnelerde seviye arttırılmış. Çok iyi bir film olmamakla beraber bir annenin oğlunun ölümünün arkasındakini araştırmasını tema edinmiş, dram severlerin ilgisini çekecek güzel mesaj barındıran bir film. Geldik 7. filmimize. Beckett. There was an accident with the car. There were people in the house. Nobody has lived there for years. I saw someone. Yunanistan'da bir araba kazası sonrası kendini kaos ortamında bulan Amerikalı bir turistin hayatı için kaçmasını konu almış aksiyon, suç ve dram filmi. Başrolde Tenet filminden tanıdığımız John David Washington bulunmakta. Yine yüzeysel bir anlatıcılığa sahip diğer filmlerden biri. Klişe, meraklandırıcı bir kaçış hikayesi var. Mantık hataları barındıran, karakterlerle yine bağ kuramayan bir yapım. Vakit geçirmek için izlenilebilecek, biraz da Yunanistan'da politik mesajlar içeren aksiyon temalı sıradan bir film. Güzel filmlere yavaş yavaş adım atalım. 8. film Malignant. I'm seeing things. I'm seeing murders as they're happening. Madison korkunç cinayetlerle ilgili dehşete düşürücü görüntüler görmektedir. Daha sonra bu hayal zannettiği rüyaların tek tek gerçek olduğunu fark etmeye başlar ve kendisini garip bir olayın içinde bulur. Aksiyon, suç ve korku materyallerini içeren bu film oldukça başarılı ve eğlenceliydi. Başrol oyuncuları da oldukça iyiydi. Senaryo ve anlatım her zaman hızını korumaya ve meraklandırmaya devam etti. Ayrıca twist dediğimiz birçok sağ gösterip sol vurma sahneleri de çok bulunduran bir film kendisi. Karakter bağlantıları ve hikayeleri çok iyi kurmuşlar. Orijinal bir film, korku ve gizem hayranlarını yüzüstü bırakmayacak oldukça zevkli bir filmdi. Mantık ve beklenti eksikliğinden dolayı alanında en iyisi değil ama izlenilmesini kesinlikle öneririm. 9. film güzel bir yaşanılmış tarih filmi. 12 Mighty Orphans. We take survival. If we don't, we'll never make it on the outside. The thing about football is it teaches teamwork and discipline, and those are key elements to survival. I look at you boys, and I can honestly say I'm proud to be an orphan. And you'll feel the same way if you can believe in yourselves and believe in each other. Kendini Amerikan futboluna adamış bir futbol koçu, büyük buhran sırasında eyalet şampiyonluğuna gitmeyi başaran, diğerleri tarafından küçük görülen yetim liselilerden oluşan bir takıma liderlik ettiği bir hayat hikayesi anlatılmakta. Şu sıralar izlediğim en başarılı filmlerden biri kendisi, ister aile eşliğinde, isterse yalnız izlenebilecek kişiye ilham olacak bir yapım. Tüm oyuncular bulundukları dönemi ve oynadıkları karakteri iyi yansıtmış ve bununla da oldukça iyi biri çıkarmışlar. Yere düştüğünüzde sizi kaldırabilecek, herkesin izlemesini tavsiye ettiğim azim ve umut dolu bir film. Son filmimiz belki de en çok beklenilen filmlerden biri olan Don't Breathe 2 yani Nefesini Tutun devam filmi. Failed. The gun is in my hand. Sorry. I'll make it next time. Yaşlı görmeyen Norman geçmiş günahlarından uzakta, kendi kızı gibi baktığı küçük bir kızla izole sıradan bir hayat sürmeye başlamıştır. Birçok yabancının evlerini istila etmesiyle de Norman'ın huzurlu, izole yaşamı son bulmuştur. İnsanları ikiye bölen korku ve gerilim filmlerinden biri. İlk film ile aynı rotayı takip etmeyen farklı, orijinal, beklenmedik bir hikayeyle devam eden bu film benim için gayet başarılıydı. Hatta ilk filme nazaran bu ikinci filmi daha çok beğendiğimi söyleyebilirim.
Çünkü buradaki orijinallik beni daha çok etkiledi. Konusuna fazla değinmek istemediğimden sadece şunu söyleyebilirim, kötünün de her zaman kötüsü varmış dedirtecek bir yapım kendisi. O yüzden bilinenin dışına çıkmakta tereddüt etmemişler ve bence de böyle iyi olmuş. Kısaca sevdiğim, benim için fena olmayan bir korku gerilim filmi oldu. İlk Don't Breathe filmini izleyenler kesinlikle bunu da izlemeli. Beğenip beğenmemeye karar verip kendi tarafınızı belirlemelisiniz diye düşünüyorum. Filmlerimiz şimdilik bu kadardı. Bir sonraki ay bakalım bizi hangi filmler bekleyecek. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Ben şimdi gidelim.